Selam. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldin. Bugün elimizdeki notlarla doğanın o kusursuz ama bir o kadar da acımasız ağlarına dalıyoruz. Kesinlikle. Ekolojik komünitelerdeki o inanılmaz etkileşimleri konuşacağız. Aynen. Popülasyon dinamiklerini ve simbiyotik yaşamı anlatan oldukça kapsamlı bir metin var önümüzde. Bu analiz etrafımızdaki o görünmez mekanizmaların aslında nasıl tıkır tıkır işlediğini sana gösterecek. Ve bazen de ne kadar acımasız olabildiğini göreceksin. Kesinlikle. Hemen başlayalım bence. Önce şu meşhur hayatta kalma oyununa bakalım. Detayı beni çok etkiledi, bu tek tek dağlarındaki kurt izleme programı. O çok çarpıcı bir örnek, evet. Kurulan foto kapanlar sadece orada kaç kurt var diye saymak için değilmiş. Aslında tüm ekosistemin sağlıklı işleyip işlemediğini ölçmek için kullanılıyormuş. Çünkü doğada hiçbir tür tek başına yaşamaz. Yani bir fanusun içinde değiliz. Rekabet her yerde. Ünlü Rus bilim insanı Gauss'un şu paramesyum deneyini düşün. Aynı kısıtlı besini paylaşan iki farklı türü aynı ortama koyduğu deney değil mi? Ta kendisi. Daha hızlı üreyen tür diğerini tamamen yok edene kadar rekabet ediyor. Doğada aynı kaynakları isteyenler için zayıflara pek yer yok. Şu Kanada vaşağı ve kar tavşanı grafiği vardır ya, adeta birbirlerine bağlı bir tahterevalli gibiler. Evet, çok klasik ama kusursuz bir örnektir o. Vaşaklar avlandıkça tavşanlar azalıyor ama tavşanlar azalınca bu sefer vaşaklar açlıktan ölmeye başlıyor. Sistem kendi frenini kendi çekiyor. Ve üzerindeki baskı kalkan tavşanlar da yeniden çoğalıyor. Burada büyüleyici olan şey de bu zaten. Sistemin bir şekilde hep dengeyi bulması. Doğada asla boşluk kalmıyor. Boşluk kalmıyor derken hastalıkları da unutmamak lazım. Tabii canım. Mesela 1970'lerde Norveç ve İsveç'te kızıl tilkiler arasında bir uyuz salgını patlak veriyor. Hastalıktan dolayı tilki nüfusu aniden çökünce ne oluyor dersin? Tavşanlar bayram ediyor herhalde. Aynen öyle. Onların avı olan yaban tavşanlarının sayısı bir anda fırlıyor. Yani bir türün felaketi anında diğerinin altın çağına dönüşüyor. Ama doğa sadece bu kanlı savaşlardan ibaret değil. Beni en çok şaşırtan ne oldu biliyor musun? Kargalar ve geyikler arasındaki o tuhaf anlaşma. Gevşek mutualizm dediğimiz olay. Evet, kargalar geyiklerin üzerine konup oradaki zararlı böcekleri yiyor. Karga doyuyor, geyik de parazitlerden kurtulup bedavaya temizleniyor. Ya da baklagillerin kökünde yaşayıp havadaki azotu bitki için bağlayan bakteriler. Bu gizli işbirlikleri gerçekten inanılmaz. İşbirlikleri harika ama madalyonun bir de karanlık yüzü var değil mi? Sinsi parazitler. O karanlık yüz çok ilginçtir. Canavar otu denilen bitkiyi ele alalım. Fotosentez bile yapmıyor. Kloroplastı yoktu sanırım. Evet, yok. Bütün besinini ve suyunu üzerine çöreklendiği zavallı bitkiden çalıyor. Bir de ceviz ağacı çok ilginç bir örnektir. Buna da amensalizm diyoruz. Yani bir taraf zarar görürken diğerinin ruhu bile duymuyor. Tam olarak bu. Ceviz yapraklarından sızan kimyasallar altındaki otları zehirleyip büyümelerini engelliyor. Ama ağacın bundan hiçbir çıkarı veya zararı yok. Sadece orada olduğu için etrafını zehirliyor. Doğadaki bu rekabet ve parazitlik dengesi ince bir ipliğe bağlı. Peki ya o iplik tamamen koparsa? 2021 yılında Manavgat ve Marmaris'te yaşadığımız o korkunç Kızılçam orman yangınlarını düşün. Her şey küle döndüğünde hayat gerçekten sıfırlanıyor mu? Aslında asla sıfırlanmıyor. Ekolojide buna süksesyon, yani sıralı değişim diyoruz. Yangından hemen sonraki ilk birkaç yıl biyoçeşitlilik açısından inanılmaz değerlidir. Toprak altında bekleyen tohumlar uyanıyor değil mi? Aynen öyle. Otlar ve çalılar hızla alanı ele geçirir. Ancak ormanın o eski ihtişamına, yani devasa kızıl çamların oluşturduğu o toplam canlı ağırlığına 20-25 yılı bulur. Doğal küllerinden doğar ama kendi kurallarıyla. Ve kendi sırasıyla. Aslında günün sonunda her şey dönüp dolaşıp çevre direncine dayanıyor. Hastalık, alan darlığı, besin kıtlığı veya avcılar. Coğrafya sana ne kadar izin veriyorsa o kadar varsın. Buna taşıma kapasitesi diyoruz. Mersin kıyılarındaki Akdeniz foklarına bakalım. Koruma çalışmalarıyla fokların üreme potansiyeli artıyor ama çok güçlü bir çevre direnci var ortada. Kıyı yapılaşması. Evet, yaşam alanı daraldığı için yavrular korunaksız mağaralarda ölüyor ve nüfus tekrar düşüşe geçiyor. Çevre sana ancak taşıyabileceği kadar yer veriyor.
Doğanın çok net sınırları var ve kimse bu sınırlardan muaf değil. Toparlamak gerekirse, okuduğumuz her şey bize doğadaki hiçbir popülasyonun çevresel sınırlarından bağımsız yaşayamayacağını gösterdi. Ve bu da akla sarsıcı bir soru getiriyor bence. Hayvan ve bitki popülasyonlarının çevre direnciyle nasıl sert bir şekilde frenlendiğini gördük. Eğer doğadaki her popülasyon taşıma kapasitesinin sınırlarına çarptığında o acımasız dengeleme süreci başlıyorsa, aynı sınırlı kaynakları inanılmaz bir hızla tüketen insan popülasyonu kendi taşıma kapasitesine ulaştığında bizim süksesyon sürecimiz nasıl görünecek?